Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç fırın kullanmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. İki su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. Bir su bardağı un, çeyrek su bardağı su ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Hazırladığımız hamura sonradan 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Bu sıvı yağ hamurun yapışmadan hızlı bir şekilde pişmesine yardımcı olacak. Hamuru pet şişelere alalım. Kapağını büyük bir yuvarlak olacak şekilde keselim. Evet, artık pişirmeye hazır. Küçük tavaları önceden ısıtalım. Çok az yağ ile yağlayarak fazla yağını silelim mutlaka. Hamuru pet şişe yardımıyla tavaya dökelim. Orta ateşte kontrollü bir şekilde üzeri kabuk bağlayana kadar pişirelim. Kenarlarını hafif bir şekilde kaldırarak diğer tavaya ters çevirelim. Evet, aynı tavaya hamuru pet şişe yardımıyla dökerek pişirmeye devam edelim. Pişen hamurumuzu bir servis tabağına alarak soğutmaya bırakalım. Evet, üzeri göz göz olduktan sonra bir spatula yardımıyla kenarından kaldıralım ve diğer tavaya ters çevirelim. Arkasını bu şekilde pişirmeye devam edelim. Kalan hamuru aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamurları pişirirken daha küçük tavalarda kullanabilirsiniz. Ben evdeki en küçük tavalarda pişiriyorum. Evet, hamuru bu yöntemle hem kısa sürede pişirmiş oluyoruz hem de kırılmadan ters çevirerek diğer tarafında pişmesini sağlıyoruz. Evet, hamurlarım artık hazır.
önceden soğuttum. Arasına dilediğiniz malzemeyi sürebilirsiniz. Kahvaltılık çikolata, fındık ezmesi, krema, krem şanti. Evet, üzerlerine bolca sürelim. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Dört tane muzu ince olacak şekilde dilimliyorum. Ve hamurların üzerine uzun bir şekilde yerleştirelim. Diğer hamurları üzerine kapatalım. Evet, fırın kağıdının üzerine alıyorum. Üzeri için ganaj hazırladım. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Beyaz çikolatayı eriterek küçük bir poşete koydum ve üzerine daire şeklinde sıkalım. Şöp şiş yardımıyla üzerine ebru deseni verebilirsiniz. Diğerlerini de aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Üzerine dilerseniz çikolata sosu da kullanabilirsiniz. Üzerine desen vermeye devam ediyorum. Daha farklı desenler de yapabilirsiniz. Evet, diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, en son hazırladıktan sonra tatlılarımızı buzdolabına kaldıralım ve üzerindeki çikolata donana kadar bekletelim.
Evet, çikolataları dondu. Bir servis tabağına alarak ikrama, servise hazırlayalım. Hem pratik hem lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, pet şişede kalan son hamurumu da dökerek pişiriyorum. Dilerseniz sade olarak da tüketebilirsiniz, kek gibi. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Evet, şöyle bir dilim keserek yakından göstermek istiyorum. Afiyet şifa olsun herkese.